İnsanın kendinden bahsetmesi çok zor ama hadi deneyeyim bakayım başarabilecek miyim? Efendim Erzurum'un Narman kazası. Narman kazası Erzurum'un en küçük kazalarından biridir. Karadeniz Havzası'na düşer. Nüfus cüzdanına göre 20 Ocak 1944 tarihinde doğmuşum. Anama göre de Kasım veya Aralık'ta doğmuşum. İlkokul 3'e kadar Narman'da kaldık. O yıllarda yani demek ki 1951-52 o yıllarda Narman'da birleştirilmiş sınıf vardı ilkokulda. Yani bir öğretmen 1, 2, 3, 4, 5 bütün sınıfları okuturdu. O dönemde tabii hakikaten ciddi bir şekilde bir eğitim alamıyorsunuz. Narman'dan 1952 yazında ailem Erzurum'da bir mağazaya ortak oldu, taşındı. Ben de onlar Erzurum'a giderken dayımlar vardı. Hasankale, Pasinler'in eski adıyla Hupik, yeni adıyla Yapağlı köyünde dayımlar vardı. Beni çağırdılar. Ben onlarla gittim, hodaklık yaptım. Diyeceksiniz hodaklık ne? Hodaklık rençberin ayak işlerini yapan yardımcı, aileden olur genellikle. Yani gem yani döven sürersiniz. Efendim hayvanları otlatırsınız. Su getirirsiniz falan. Ve şey bitince, yaz bitince 52 Eylül'ünde okullar açılırken ben ayrıca kamyon sırtında Erzurum'a geldim. Yani bu dediğim yer bizim Erzurum'a aşağı yukarı Hasankale 45 olduğuna göre 70 kilometre falan bir mesafe. O zaman otobüsler falan fazla yok. Ayrıca yollar, şose, asfalt falan yok. O şekilde Erzurum'a geldik. Erzurum'da Gazi İlkokulu'nda ilkokul 4. sınıfa geldim ve köyden gelmişsin ilk 1, 2, 3. sınıflarda yeterince iyi, doğru bir eğitim almamışsın, okuman zayıf. Birdenbire Erzurum şehir beni tuttu. Erzurum da Doğu'nun hakikaten merkezi. Tarih için de merkezi. Kervan yolları üzerinde, kültür merkezi, ticaret merkezi. Ondan sonra o 1. sene hakikaten afyonlanmış gibi hiçbir uyum ama 2. seneden sonra artık mahallede arkadaşlarım oldu, okulda çevrem genişledi ve Gazi İlkokulu'nda biraz da 5. sınıfta böyle matematiğimin iyi olduğu ortaya çıktı. O şekilde ortaokula başladık. Erzurum Orta Lisesi kadim bir lisedir. 1881 yanılmıyorsam kuruluşu. Yatılı bölümü vardır. Müdürün lojmanı vardır, spor salonu vardır, binası çok güzeldir. O zaman ortaokul lise birlikte okunuyordu. Bizim evde oraya uzak, yarım saate yürüyerek gidiyoruz. Kış memleketi ve uzak aşağı yukarı biz ortaokul 3'te miydik yılını tam hatırlayamıyorum. İlk defa Erzurum'da otobüs geldi. 2 tane Mercedes otobüs ama ne binmek mümkün. Ve yürüyerek gider gelirdik liseye. Lise yıllarında bilhassa lisenin sonuna doğru daha fazla açıldım. Yani ben yaş ilerledikçe, lise sona doğru geldikçe hani orta öğrenciden iyi öğrenciye doğru terfi ettim. Ve çok Erzurum Lisesi çok başarılı, iyi bir lise olduğu kadar bizim de lise sonunda çok fevkalade güzel bir altı fen sınıfımız vardı. Düşünün 64 öğrencisi vardı, 54'ü üniversite kazandı. 10 tane profesör çıkardık. Burada işte İSKİ'nin Genel Müdür Yardımcısı Selam Oğuz Atatürk Barajı'nı yaptı. Ertuğrul Tığlay Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nı yaptı burada. Ve hepsi çok önemli yerlerde görev yaptılar. Sonra liseyi bitirince Erzurum'da bizim bir mağazamız vardı, Narmanlılar Mağazası adıyla. Babamın bir mağazası vardı. İkinci bir dükkanı abim liseyi bitirdi, ticaret lisesi. İkinci bir dükkan açtı. Fakat abim askere gidecek, o dükkan sahipsiz. Babam bu dükkanı sen işleteceksin dedi ve liseden sonra 2 yıl ben o dükkanı
yönettim, işlettim. İkinci derece olan o caddeden, Ayaspaşa Caddesi'nden Erzurum'un merkez güzel yeri olan taş mağazalarda yeni bir yer tutarak oraya taşıdım. Ama benim gözüm tahsil yapmaktaydı. Çünkü en yakın arkadaşım Selam Ağuz Teknik Üniversiteyi kazandı. Ertuğrul Zekai Yaylalı daha sonra Milli Selamet Partisi'nin 2-3 dönem milletvekilliğini yaptı. Tıp fakültesini ve yani ticarete bir biçimde kanım kaynamadı. Üniversiteye gitmek istedim. İlk defa o yıllarda 64 yılında merkezi sistem imtihanı yapıldı. Ama teknik üniversite kendi imtihanını ayrı yapıyordu. Orada da iyi bir puan aldım. 135 puanla ihtiyaten, tedbiren Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümüne kaydını yaptırdım. Sonra 27 Temmuz'da babam şimdi eşim olan hanımla nişanlamamı istedi. Ben reddettim. Fakat güven dershanesi vardı o zaman Ağa Camii'nin yanında. 2 yıl geçmiş aradan, şeyleri unutmuşum. Oraya kayıt yaptırdım. 27 Temmuz'da işte kursa geldim. Babam çok sert, disiplinli bir adamdı. Eğer nişanlanmazsan seni göndermem dedi İstanbul'a. Ben de dedim ki ben 18 yaşını doldurmuşum. Ayrıca arkadaşlarımın babaları beni örnek gösterir. O kadar mazbut bir gençliğim var. O kadar ağrıma gitti. Git dedim işte mahkeme evlatlıklarını reddet. Ben istemiyorum. Fakat babam buna rağmen gitti bu nişanı yaptı. Karşı ailede Erzurum'un iyi ailelerinden biri. Yani başkaları oradan kolay kolay bir şey isteyemez. Kız masum. Allah'ım neyse ben öyle o kafası dumanlı olarak geldim. Erzurum Talebe Yurdu vardı Fatih'te. Akşemseddin Caddesi, Akdeniz Caddesi'nde. Orada kalıyorum. Güven dershanesine devam ediyorum. Allah nasip etti 2 yıldan sonra Teknik Üniversiteyi kazanarak 1964'te Teknik Üniversite'nin İnşaat Fakültesine kaydımı yaptırdım. Ama benim İstanbul'u tanımam ve İstanbullu olmam böyle değil. Daha önce. Ne zaman? 1961-62 öğrenim yılı lise sondayım. Şubat tatilinde babam mal almak için İstanbul'a gelince beni beraberinde getirdi. O zaman Sirkeci merkezdi. Anadolu'dan gelen bütün esnaflar, tüccarlar orada otellerde kalırdı. Orada kaldık ve inanır mısın 60 senedir 50 senedir İstanbulluyum ama o zamanki kadar İstanbul'u gezip o kadar lezzet almadım yani. Bütün her yerini gezdik. Eyüp Sultan Camisi'nden çıkmak istemedim. Böyle sarıp sarmaladı. Tabii hatta ilk defa Eminönü'nden hareket eden tramvayı gördüm. Yani 62 Şubat'ında Eminönü'nde tramvay vardı. Oralar daha yoğundu. Sirkeci'ye bütün Anadolu'nun esnafları gelirdi. Hocapaşa Camisi'nin önünde otururduk, sohbet ederdik, çay içerdik. O günün yorgunluğunu öyle atardık. Ve bütün şeyler, oteller hemen hemen oradaydı. Ve o yıllarda Anadolu'dan hemen hemen her türlü eşya tedariki İstanbul'dan yapılırdı. Sultanahmet başta olmak üzere marpuçular, efendime söyleyeyim Çarşılı Han vardı, Gürün hele Gürün 8 kat. Her katında ayrı imalatlar vardı. Tekstil, trikotaj, konfeksiyon henüz o yıllarda fazla gelişmemişti. Vardı ama henüz yaygınlaşmamıştı. Yani ilk İstanbul'u Sirkeci'den, Eminönü'nden bu şekilde tanıdım. Daha sonra işte Fatih Akşemseddin'de Erzurum Talebe Yurdu'nda. Hatta taksi dolmuşu Akdeniz Caddesi'nin başından 1 liraya Taksim'e dolmuş vardı. Gayet rahat biner giderdik, gelirdik. İşte sonra kaydımı yaptırınca tabii İstanbul'a geldim. 64'ten itibaren İstanbul hayatım başlamış oldu. Sirkeci'deki otellerde, oradaki kaldığımız otel Balkan Oteli'ydi. Ama çok otel vardı orada. Yani orada kaldık. Olarak zaten üniversiteye girdikten sonra da Erzurum Talebe Yurdu'nda kaldım. Ve 1,5 sene hemen hemen Erzurum Talebe Yurdu'nda kaldım. O Akşemseddin Caddesi'ne girerken
köşedeki değil, onun bir yanındaki apartmandı. Aslında şeyde de, İstanbul'da da apartmanlaşmanın yeni yıllarıydı. Yani Fatih bölgesinde daha çok o caddelerin, sokakların içinde boş arsalar vardı. Vatan Caddesi tamamen boştu. Yani o yıllarda Millet Caddesi dersen aynı şekilde. Ferah bir İstanbul vardı yani o yıllarda. Bildiğiniz apartman dairesi düşünün. Onun odalarını ayrı ayrı yapmış, ranzalar koymuşlar. Girişteki salon, çay, yemek, toplanma yeri. Her odada, mesela bizim odada da 6 kişi kalırdık. 3 tane ranza vardı. Halen Acıbadem'den emekli oldu. KOP'ta geldi ya, tıpta okuyan arkadaşım vardı, Erzurumlu. Takılırdık ve orada yurtta kalırken de İstanbul tabii dediğim gibi çok ferah bir yerdi. Biz Yenikapı'ya yürürdük. Bahar aylarında Ataköy'e, Florya'ya, plajlara giderdik. Trene binerdik. Ayrıca Aksaray Meydanı'nda o zaman küçük dükkanlardan oluşan, yani bu geçitler falan yok. Aksaray Meydanı düz. O küçük dükkanlarda her türlü şey olurdu. Hiç unutmuyorum. Çinkene palamutunu 25 kuruşa alıp evde pişirdiğimizi hatırlıyorum yani o yıllarda. Tabii bu anlattığım yurttan sonra ben Yusuf Paşa'da arkadaşlarla bir eve çıktık. Yani 2. senenin ortasından itibaren. Daha sonraki bir senede tam Muratpaşa Camisi'nin karşısında arkadaşımın ailesi Erzurum'a gitmişti. O arkadaşın evinde 4 arkadaş yine evde kaldık. Bu anlattığım tabii kendi yemeğimizi evde yapmak gibi şeylerden dolayı o pazara gider gelir rahat alışverişler yapardık. Şimdi orada Malta'da güzel lokantalar vardı. Halen var mı bilmiyorum. Yani merdivenler çıkarsınız, Fatih Camii'ne giderken sağlı sollu orada bir Akdeniz lokantası vardı. Mesela o biraz daha pahalıydı. 490 kuruş veya en fazla 5 liraya bayağı 3 kap yemekten. Ama onun yanında bir köfteci vardı. O gayet güzeldi. Bir köfte, bir çorba, bir piyaz 2,5 liraya karnımız doyardı. Yani ve Akdeniz Caddesi de daha bu kadar hele şimdiyle hiç mukayese edilmez. Mutlaka ki o ana caddenin adı neydi? Fatih'teki. O caddede mağazalar, dükkanlar vardı ama bugünkü gibi değil tabii. Mesela şeyi hatırlıyorum, orada inci kundura ta o zamanda vardı. Evet, onu hatırlayabiliyorum. Şimdi öğrenci tabii, yani fırsat buldukça sinemaya giderdik. Çok güzel 3 tane 4 tane sinema vardı. Üniversitenin Şehzadebaşı Camisi'nin yanında. Mesela hiç unutmuyorum, kulüp sineması vardı orada. Orada şov yapılırdı. Filmden önce şov olurdu. Karşısında onun ismini hatırlamıyorum. O zamanlar tabii sinema daha yaygın gidilen bir yerdi. Fırsat bulursak ben o zaman başlamıştım. Şans sinemasındaki konserlere, yani o pazar günü de ona giderdik. Zaten öğrencinin biliyorsunuz hem imkanı sınırlı hem zamanı sınırlı. Yani o sınırlı zamanın içinde fazla da yaygın bir gezme tozma işi olmazdı. Vardı bir de şeyin avlusunda Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda vakıf kız öğrenci yurdu vardı. O yurtta benim halamın kızı vardı, tıp fakültesinde okurdu. Onun arkadaşları vardı. Onlarla beraber biz aslında çok her yere giderdik. Yani sinema, tiyatro, o yıllarda üniversitelerde anarşi yok. Mesela olurdu, çaylar olurdu sene sonuna doğru. Diyelim hukuk fakültesinin çayı, tıp fakültesi, böyle yerlere çok gider gelirdik yani. Biz biraz da o arkadaş grubuyla beraber diğer arkadaşlarımıza nazaran biraz daha sosyal hayatımız vardı. Mesela bir organize etmiştim ben. Halamlar, o sözünü ettiğim halamlar Heybeliada'da senatörümün döner sermaye müdürüydü.
Bir gün Erzurum Talebe Yurdu'ndaki arkadaşlarla Heybeliada'ya bir piknik gezisi yaptık. Çok keyifli bir gezimiz oldu. Çamlimanı diye bir yer vardır Heybeliada'da. Orada piknik yaptık. İskelenin orada güzel lokantalar var. Bu tip sosyal hayatlarımız oluyordu yani o yıllarda. Zaten 77'de bizim muhtar babamız yine bizi ayıp oluyor, çevre dedikodu yapıyor. 3 sene oldu nişanlısınız, düğün yapılacak dedi. Ve üniversite 2'den 3'e geçerken 68'de düğün yapıldı ve evlendim. Ve evli biri olarak 67'de İstanbul'da bu sefer Yusuf Paşa'da hanımla beraber talebelik yapmaya devam ettik. Ertesi sene biz bir de Erzurum'da da bu tip bir apartman hayatına çok alışkın değiliz. Bir sene sonra o sözünü ettiğim halamlar karşıda ev tutmuşlardı Erenköy'de. Ertesi sene Erenköy'e taşındık. Yani ve Erenköy sayfiye yeri. Daha apartmanlaşma izni verilmemiş, bahçeli evler. Abartmıyorum, benim yeğenim gelmişti biz oradayken, yılını tam hatırlayamıyorum. Haziran ayında Zihni Paşa Camisi'nden bizim eve giderken Bengi Sokak vardır. Bengi Sokak'ın özelliği şu, Sultan'ın yazlık sarayı var yukarıda. Oraya giden kestane ağaçlarından o sokaklar yol böyle şeydir. Hanımeli ve güller açmış, inanır mısın koku ağır geldi, rüzgar yoktu. Öyle bir yerde Erenköy. O kadar güzel bir yerdi. Şimdi Zihni Paşa'nın orada o çarşıda dükkanlar vardı. Mesela bir bakkalla anlaşmıştık. Sabahleyin gazetemle ekmeğimi bisikletle getirir eve bırakırlardı. Asude bir İstanbul hayatını orada yaşadık biz o yıllarda. Şimdi tabii öğrencilik yıllarında aslında meslek hayatı demeyeyim de Hareket Dergisi diyelim. Çünkü benim mesleğim Hareket Dergisi'yle tanışmam ve Hareket Yayınları bünyesinde gelişti. Kalırken Erzurum Talebe Yurdu'nda 66'nın Ocak ayında arkadaşım Erzurum'a gitmişti Şubat tatili. Bir dergi mektuplukta var. İsmi Fikir ve Sanat'ta Hareket Dergisi. Böyle soğuk, soluk kapaklı bir dergi. Onun yerine ben aldım, açtım, okudum. Nurettin Topçu'nun Fikir ve Sanat'ta Hareket Dergisi. Ve dergi beni cezbetti. Daha önce şunu söyleyeyim çünkü bu önemli. Erzurum'da bulunduğum 2 yılda da ben rahmetli Osman Demirci Hoca'yla Mehmet Kırkıncı Hoca'nın başkanlığında Nur Risale okumalarına katıldım. O Risale okumaları 60 ihtilalinden sonra da askeri idarenin zulmünden dolayı böyle bir motivasyonla ben İstanbul'a geldim. Yani büyük bir heyecanla vatan kurtarma, dava sahibi olma potansiyeli vardı geldiğim zaman. Dolayısıyla da Hareket Dergisi benim bu tarafıma birdenbire hitap etmiş oldu. 6-7 sayı bayiden aldım. Daha sonra Hareket Dergisi idarehanesine gittim. O zaman bulamadım. 9. sayı mıydı tam bilmiyorum. Gittim. 148 Taksim 5 Babali Caddesi. Küçük bir oda, aynen bu stüdyo kadar bir oda. Hatta bundan az daha küçük. Bir tane tahta masa, hasır tabureler olan bir idarehane. Rahmetli Nurettin Topçu Hoca cumartesi günleri İstanbul Erkek Lisesi'nden çıkar. O zaman yarım gün vardı. Ders vardı. Cumartesi de ders vardı. Yarım gündü. Gelir orada otururdu o masada ve bizler onu zevkle dinlerdik. Sadece o derginin etrafı mensupları değil, dışarıdan da insanlar gelirdi. Mesela rahmetli Emin Işık hocamız, hocanın iyi öğrencilerindi. Ve bu şekilde Hareket Dergisi'ne gidip geldik. Sonra Hareket Dergisi bünyesinde Hareket Yayınları kuruldu. İlk kitabı Nesillerin Ruhu Mehmet Kaplan'ın
Ve ben üniversiteye gider gelirken de oradan harekete yardım olsun diye o kitaplardan götürür elimde sağa sola satmaya gayret ederdim. İkinci bir faaliyetim de şu olurdu. Bizim okul malumunuz Taksim'de. Emin Işık Hoca üniversite okulu bitirmiş, göreve başlamıştı. Cuma günleri Beyazıt Soğanağı Camii'nde Emin Işık Hoca hutbe okurdu, cuma kıldırırdı. Ben Taksim'den gelir, Emin Işık Hoca'nın o hutbesini dinlemek için o camide cuma kılardım. Ve çok güzel kendi yazdığı hutbeler vardı, bir miktar uzun. O hutbeler makale gibiydi. Biz o hutbeleri daha sonra derleyip, toparlayıp devleti kuran irade diye Emin abinin kitaplaştırdık. Çok hizmet eden bir kitap oldu. Hatta 67'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Papa gelmişti, İstanbul'u ziyaret etmişti. Emin abi çok içli bir hutbe yazmıştı. O hutbeyi okurken o da ağladı, biz de ağladık. Öyle etkili oldu Emin abinin o hutbesi. Ve o dönemde hareket ve dergahta fırsat buldukça gider yardım ederdik. Çünkü bunu yapan dergiyi çıkaran, yöneten Ezel Erverdi. Mali durum son derece sınırlı. Oraya gelen arkadaşlarımız hasbi olarak, gönüllü olarak bir takım hizmetleri, sonra eskiden baskı çok zordu. Kurşun dizgi diye bir dizgi vardı. Gidip matbaa takip etmek, kağıt takip etmek, onlar hep bir işti. Çünkü onları profesyonelce yapacak gücü yoktu. O yardımlarla ve orada okul dışında geçen zamanlarımızı öyle değerlendirirdik. O gelişme sürdü. Yani 69-70 Anadolu Fikir Derneği diye bir dernek kurduk. Bak onu yine getirseydim çok güzel seminerler yapardık ve ilmi ciddi seminerlerdi bunlar. Yani sıradan şeyler değildi. Kitap okumaları yapardık Anadolu Fikir Derneği'nde. Hatta 69-70'te zannederim bir dönemde ben başkanlığını yaptım. Yani derginin çevresinde bu tip kültürel faaliyetlerde devam ettik. Ben işte mektebi bitirmeye yakın 71'de Erzurum'a taşıdım. Bir dersim kalmıştı. Bizim o yıllar 5 yıllık fakültenin şöyle bir özelliği var. Son yılda kollara ayrılır. Yani betonarme, statik veya su yapıları, demiryolu, yol gibi. Ben akarsu ve su yapıları bölümünü seçmiştim. Son yılın ikinci sömestr bir proje yapılarak mezun olunur. Yani 5 yıllık teknik üniversite öğrencisi, mesela ben Gediz Nehri üzerine 120 metre yüksekliğinde kaya dolgu projesi yaparak mezun oldum. Ama o çalışmalar sırasında aile Erzurum'daydı. Ben bu sefer Rüstem Paşa Yurdu'nda kaldım, Yeşildirek'te. O zaman Milli Türk Talebelerine bağlı bir yurttu o. O yurtta kalarak o projeyi tamamladım. Ne zaman? 72'nin ikinci sömestri, birinci sömestriydi. Yani öğrenim yılının ikinci sömestri. Erzurum'a gidince de bu Hareket Dergisi'nin faaliyetlerini Erzurum'da hareketin temsilcisi sürdürdüm. Yani orada da Anadolu Fikir Derneği kurulmuştu. Bu yayınları genişletmek ve Türkiye çapında büyük yayın faaliyeti yapmak istiyorduk. Kimse bize yardım etmiyordu. Nurettin Bey'in fikir ve düşüncelerini insanlar çok sever, sayar. Gıyaben çok beğenirler ama aktif gündelik hayatlarına fazla katılmazdı. Çünkü tam bir Müslüman, tam bir mümin, hayatına, fikirlerini uygulayan bir insandır rahmetli Nurettin Topçu. Fakat onun fikirlerine göre hayatı yaşamak bayağı güç isteyen, cesaret isteyen, iman kuvveti isteyen bir şeydi. O bakımdan da çok kalabalıklar olmazdı bizim faaliyetlerimizde, etrafımızda. Daha çok insanlar gelip, dinleyip, etkilenip giderlerdi. Ama ben Erzurum'da bu
o mali sıkıntıyı gidermek üzere Ezel Bey'in yaptığı projeyle hem bir mandıra teşebbüsüne girdim, hem bir tavuk çiftliği yaptık, fakat her ikisinde de başarılı olamadık. Öyle bir, yani bunlar hep dava adına yaptığımız faaliyetler oluyordu. Ve ben Erzurum'dayken mektup yazdı. Biz bu davaya beraber yapalım, çatalım diye. Ben de ne mühendislik yaptım ne de ailemin o mağazasında benim de ortaklığım vardı zaten. Oraya hep bu şeyin davanın peşine koşmaya başladık. Hemen yine bu şeyin yakınında dergah hareketin idarehanesinin arka sokakta bir tane küçük oda tutmuştuk. Orada olurdu. Yani dediğim gibi genelde çok iddialı, çok kalabalık o değildi. Yani 15-20 kişi, benim üniversiteden arkadaşlarım da gelirdi. Çevreden insanlar da. Şimdi şu anda yanımda yok ama çok, mesela bir tanesini hep söylüyorum. Niye söylüyorum? Bende derin izler bırakmıştır. Rahmetli Muammer Bilge diye anatomi profesörü vardı. Erken yaşta rahmetli oldu. Tıp fakültesinde. O makrokozmozla mikrokozmoz arasında insan diye bir program yaptı. İnanır mısın? Hayatım boyunca kullandığım bilgiler edindim ondan. Böyle ciddi şeyler olurdu. Rahmetli Nurettin Hoca gelirdi. Sonra o sıra çok modaydı. Niyazi Berkes'in kitabı veya İsmail Cem'in Türkiye'nin geri kalmışlığın tarihi gibi kitap seminerleri yapardık. Yani biz her tarafa açık bir gruptuk. İnançlarımızı, düşüncelerimizi sıkı sarılan, muhafaza eden bir gruptuk ama başkalarının fikir ve düşünceleri de kapalı değildik. Biz mümkün mertebe geniş çapta okuyup bilgilenmek isteyen bir gruptuk. Şimdi şöyle, dergah kitap evlerinden bahsedeyim çünkü tek değil. 1972 yılında Ankara'da Zafer Çarşısı yapılmıştı. O ihaleye girdik. Oradan bir tek sağcı, milliyetçi grup olarak, çünkü o zaman Halk Partisi'nin elindeydi Ankara Belediyesi. Biz bir dükkan alabildik. İlk defa orada dergah kitabevi kurduk. Orada benden önceki abi sayılır, benden 2 yaş büyük Dursun Özer abi vardı. İnşaat mühendisi, o da mezun, Ankara'daydı. Onun hanımı adına oraya ilk o kitabevini Ankara'da açtık. Sonra ben Erzurum'a gittiğimde, Erzurum'da tavukçuluk işi yaparken 2 tane Erzurum'da da merkezde Ulu Cami'nin yanında müftülük bir yer yapmıştı. Oradan 2 dükkan tuttuk. Birini yine 72 Ekim'inde dergah kitabevi olarak kurduk. Orada da biz her tür kitabı satan bir kitabevi olduk. O yüzden de her taraftan, yani ne yalnız dini yayınlar, ne sadece ülkücü, milliyetçi yayınlar, ne sadece sol değil. Biz de Türk kanunen yasak olmayan, memlekete zarar verecek muzır neşriyat olmasın, her şeyi satan ve çok tekbil kitabevleriydi. Sonra 74'te ben İstanbul'a geldim. Tekrar Ezel Bey İstanbul'a gelmemi, İstanbul'daki işleri beraber yapmamızı isteyince, 2. çocuğum oldu bu arada 72'de, oğlum Mustafa. İstanbul'a geldim. İstanbul'da da babamın bir yer satmıştı, parası vardı. Bir Hikmet Dava Yayınevi, Cağaloğlu yokuşunda tam köşede, dergah kitapçılığı diye, orayı bir hava parası verip devraldık ve dergah kitabevini kurduk. O dergah kitabevini bir sene sonra dergah kitapçılığa, anonim şirkete dönüştürdük. Diğer şehirdeki kitap evlerini şube haline getirdik. Hareket yayınlarını ona bağladık. Yani böylece dergah kitapçılık merkezi bir yer haline geldi. Bize bağlı olarak Malatya'da dergah kitabevi kuruldu. Bursa'da kuruldu. Kütahya'da kuruldu. Biz ilk defa Türkiye'de kitap zincirlerini biz yaptık ama bizim böyle bir şefimiz veyahut da şirket
tüm başında otoriter biri olmayınca bu teşebbüsümüz devam etti. Sonra zaman içinde hepsi kendi şeyle gayretiyle devam etti. Ve 75'te de yine Ezel Bey dergah yayınlarını kurdu. Yani bu sefer dergah kitapçılık sadece kitap işleri yapan, dergah yayınları da yayın işleri yapar hale geldi. Hareket yayınlarındaki bütün şeyler de oraya devredilerek ve dergah yayınları kuruldu. Biz yani ondan sonraki hayatımız hep Cağaloğlu'nda geçti. 77'de yine bizim yöneticimiz Ezel Bey'in isteğiyle bu tür benim ticari tecrübemden dolayı ben ona kazmak kürek işleri diyorum. Bütün bu işler hep bana kalıyordu. Mesela ilk defa Türkiye'de yerli bir ansiklopedi denemesi yaptık. Türk Dili Edebiyat Ansiklopedisi. Mehmet Doğan'la Mustafa Kutlu başladılar. Sonra Mehmet Doğan Ankara'ya gidince Mustafa Kutlu'nun sırtında kaldı. Ve çok büyük zorluklarla yine mali imkansızlıklardan dolayı uzun sürdü. En son 8 cilt 20 senede falan ancak tamamlandı ve ilk defa bir yerli ve milli ansiklopedi yapılmış oldu. 77'de ise dağıtım şirketi kuruldu. Derya Dağıtım. Derya Dağıtım Milli Türk Talebe Birliği'nin karşısında Babil Ali Caddesi 52 Taksim 4 orada açtık 1977 ocağında ve ben bu sefer dergahları bıraktım o Derya Dağıtım'ın başına geçtim. Ülkü takvimleri, Şamil Yayınevi, Yağmur Yayınevi gibi insanları ortak alarak bir anonim şirket kurduk. O faaliyeti bir sene sonra da işte Sultanahmet'te 13 sene oturduğum, daha sonradan ev olarak oturduğum yeri tuttuk. Tam şimdiki Forsiz'in, o zaman hapishanenin tam karşısında yeni yapılmış 2 katlı bodrumu olan bir yeri biz şirkete tuttuk, depo olarak kullandık. Şirketin yönetimini oraya aldık. Satış yeri orada devam etti. Sonra 81'de Ararat Yayınevi aldı. Nur Osmaniye Caddesi'nin tam başında 400 metrekarelik bir mağaza. O malıyla devrediliyordu. Onu devralarak Derya Dağıtımı oraya taşıdık. Ve ben o taşıma olayında dergah grubundan ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü yine onun başında sıkıntısı benim başımda. Eşten, dosttan, herkesten borç aldık. Türkiye'de enflasyon %120. Kitap evleri basılıyor. Devlet baskı üstüne baskı yapıyor. Evlerden kitaplar toplatılıyor. Öyle bir yer. Öyle bir sıkıntılı dönemde. O mecburiyetten sonra benim sırtımda kaldı. Ve ben dergah grubundan ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Ve Derya Dağıtım'a devam ettik. Çok zor ve çok sıkıntılı bir dönemde yalnız o mücadeleyi verirken yani Allah'ın lütfu, keremi, benim başarım falan değil neyse sonuçta gemiyi kurtardık. Batmadı yani gemi. Ve oradan şeyi de ifade edeyim, başka sorunuz olursa cevaplarım. O dergahı, Derya Dağıtımı kurarken de Derya Dağıtımın bünyesinde 1983'te karar verdim. 84'te de Erdem Yayınları'nı kurdum. Erdem Yayınları'nı ben çocuklarım için kurdum. Onu da anlatacağım. Hatta şimdi söyleyeyim isterseniz. Benim kızım çok kitap okurdu. Evin büyüğüydü, kardeşlerine bakardı, çalışkan bir kız. Efendim yerde gazete olsa onu okur. O zamanlar Türkiye'de çok gelişmemiş çocuk yayıncılığı. Ayşegül diye bir Fransız menşeli çok güzel kitaplar vardı. Mesela bizim çocukların hepsi Red Kit'leri okumuştur. Red Kit'ler çok güzel bir çizgi romandır. O Ayşegüller o kadar güzel ama onların içinde tamamen Hristiyan dünyası var. Hristiyan propagandası var. Noel kutluyor Ayşegül, yaş günü kutluyor, kiliseye gidiyor. Şimdi onların hepsini okudular. Milliyet'in cep romanı gibi kitapları var. Sebil Yayınevi yine küçük kitaplar yayınlanmış. Damla yani çok sayıda kitap yok. O zaman 81 Anayasası da zaten din kültürü ahlak dersini mecbur etmişti. O zaman ben
Erdem Yayınları'nı kurup milli çocuk kitabı yayınlayan yayın evini kurdum. Elhamdülillah bugün de 2100'e yaklaşan kitabıyla Türkiye'nin bir numaralı değilse de ilk 3'üne 5'ine giren Erdem Yayınları'nı devam ettirdik. Kızım Melike sağ olsun, o Doktor Melike Hanım böyle devam ettirdi. Yani İstanbul ve Cağaloğlu macerasının çizgisi böyle. Şimdi onu ifade edeyim. Şimdi Sultanahmet'e nasıl taşıldık? O 3 katlı bina sözünü ettim, depo sevkiyat ya. Ararat Yayın Evi'ni alıp oraya taşınınca orasının üst katı boşaldı. Ben de Erenköy'de oturuyorum. O kadar zor ki yani çocuklarımı haftada bir görüyorum. Sabah erken kalkıyorum 7'de trene bin. Gelişim başına akşam 8.30-8.20 treni vardı. O vapuru, ona yetiş. Gidiyorum, çocuklarım yatmış, bir hafta sonu o üst kısmını lojman diye taşıdım ve Allah'a şükür çok da iyi etmişiz. Çok güzel bir Sultanahmet ve İstanbul hayatı yaşadık orada. Yani Sultanahmet'te en önemli, bizim için önemli bir hayat 83'te açılan, benim de aktif olarak görev aldığım Dini Yayınlar Fuarı. Sultanahmet Camisi avlusunda Dini Yayınlar Fuarı aldı. Yaz aylarına denk geldi. Bir panayır yeri, bir yeri, o kadar ve çocuklarımın hepsi o fuarlarda büyüdüler. Sultanahmet'in bir Akbıyık, bir alttaki caddede pazarı olurdu alışveriş bakımından. Fakat Sultanahmet yakın olduğu için temel bir takım ihtiyaçlar için giderdik. Tabii ki Mısır Çarşısı ve o çevredeki şeylere, yani alışveriş orada. Ama haftada bir de Akbıyık Pazarı vardı alt sokakta. Oradan alışverişleri yapardık. Yine o taşınırken Sultanahmet'e, onu da anlatmamız tarihi bakımdan önemli. Orası biliyorsunuz hapishaneydi. Biz Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam efendim. Taşındık 83. Gece 2.30'da çoluk çocuk uyandık. Solcu anarşistler oraya konmuş. Gece 2.30'da nümayiş yaptılar. O kadar yüksek ses geldi ki biz uyandık, düşünün. Ve 10, 11, 12 tane asker dizilirdi onun önünde. Öyle onların arasından geçer eve giderdik. Ama bir sene sonra onları hastala veya bir yere aldılar. Ülkücüler gelince biz rahata kavuştuk. Çünkü onların öyle bir nümayişi yoktu. Ve daha sonra da biz 96'da oradan taşındık. Ondan 2 sene evvel mi 3 sene evvel bir forsuzun oldu. Bu sefer lüks bir yer oldu orası. O mesela rahmetli Mehmet Şevket Eygi bizim Kutlugün Sokağı'nın en köşesindeki evde otururdu. Onun evi oradaydı. O yıllarda daha öncenin lüks bir semtiymiş bizim o semtler. Fakat o yıllarda çok artık o özelliğini, çünkü oradaki insanların büyük kısmı ya karşıya Anadolu yakasına geçmiş veya Teşvikiye, Nişantaşı gibi yeni gelişen ve daha yere daha çok orta halli ve Cağaloğlu matbaa bölgesinde yaşayan insanlar oralara daha çok oturmuştu. Sultanahmet'in kendisi gezi yeri zaten. Aşağıda kahvesi vardı. Erol Taş'ın. Hemen bizim aşağımızdaydı. Biz oradan sahile inerdik yürüyüş bakımından çok. En önemli gezme yerlerinden biri Gülhane Parkı, biliyorsunuz orada. Ayrıca zaten Sultanahmet Meydanı bir gezi yeri. Ayrıca sinema, tiyatro gibi faaliyetleri dışarıda yapardık ama yani o bölge yaşaması son derece zevkli, güzel. O zaman rahmetli Gönenli Mehmet Efendi Sultanahmet'te vaaz verir, hutbe verir. Sultanahmet Camii zaten dibimizde. O kadar ben orada İstanbul'un şöyle bir tadını aldım. İstanbul'da biliyorsunuz evden iş yerine gidip iş yerinden dönüp gelmek son derece sıkıntılıdır. Ben 13 sene orada iş müsaitse iş yerinden gelip önde yemeğini evde yedim, yani böyle bir rahatlık yaşadık biz Sultanahmet'te. Ve Sultanahmet'e henüz maalesef diyorum, bu turistik alkollü lokantalar
henüz o zaman şey etmemişti, yoktu. Ama şimdi geçen de gittim bundan bir sürede, içim acıdı. O sokaklarda ne güzel yerler vardı. Her taraf lokanta ve bu lokantalar haliyle turistlere hitap ediyor. Turistlere hitap edince de hepsi tabii şarap ve içki satıyorlar. Şu anda Sultanahmet'in bu dönüşümü benim, inanır mısın, içimi acıttı. Ben inmedim ama bundan 15 gün evvel eşim de özlemiş Sultanahmet'i. Akbıyık Caddesi de tamamen lokanta falan olmuş. İlk fırsatta gideceğim yani orada. Orada da büyük değişim olmuş. Yani uzun yıllar Sultanhamam ve Mısır Çarşı, Marpuçlar, efendim e, Kapalı Çarşı'ya giden, söylesen o meşhur caddeyi. Oralar hep merkez oldu. Son yıllarda oralar da taşındı. Tekstilciler Zeytinburnu'na gitti. Merter ayrı bir iş merkezi oldu ve tabii son 20 yılda, hatta 30 sene evvel başladı ama 20 yılda, 10 yılda İstanbul'un bu ticaret merkezleri büyük dönüşüme, konfeksiyoncular, mesela benim abimler de, Osman Bey de Taksim'de yaptı. Kaliteli ve iyi konfeksiyonun yeri tamamen şey oldu, Nişantaşı oldu. Yani ve İstanbul bu dönüşümü çok hızlı yaşadı. Ve halen belediyelerin büyük günahı var. Gerek Fatih'in gerek Büyükşehir'in. Halen Sirkeci Cağaloğlu bölgesinin imar bakımından ne olduğu belli değil. Halen orada bir sürü yer atıl duruyor. Ne bir otel ve şey yapılıyor, ne başka bir han sökülüp yapılıyor. Oraların çok geç kalmış. Bir an evvel Sirkeci'den Cağaloğlu'na çıkan ve Beyazıt'a çıkan o bölgenin imarının yapılması lazım. Zaten Sultanahmet Camii'de olmak, Sultanahmet Camii'nde olmak başlı başına bir mutluluk. Yani o yüzden yani dışarılara ancak bir vesileyle gidersek olurdu ama bir ibadet yeri arama tarzında bir isteğimiz olamazdı. Ama canınız bir Eyüp Sultan istiyorsa gidersiniz veya bir Süleymaniye isterse veya Nur Osmaniye giderdiniz ama şey olarak, esas olarak Sultanahmetli olmak zaten başlı başına bir Allah'ın lütfu insanı. Çok canlı şey. Yani yine aynı şekilde Sultanahmet Camisi'nde dediğim gibi fuar bunun en önemli. Ramazan'da açılırdı. Arife günü Kadir Gecesi'ne kadar devam ederdi. Ayrıca ona bağlı olarak bazı etkinlikler yapılırdı. Meydan dolar taşırdı. Hele ilk yıllar, ilk 5 yılda hiç ummadığınız çevrelerden insanlar gelirdi ziyarete. Orada, o ortamlarda yaşamak ayrıca bir zevk, bir şeydi insana. Şeylerde de, kandillerde, bayramlarda zaten aile içi bayramlaşmalar ağırlık kazanırdı. Bizim Erzurum'da bu bayram geleneği çok kuvvetliydi. Erzurum'da oturduğumuz mahallede, sokakta biz mesela çocukken, ortaokul, lise öğrencisiyken inanır mısın 20-25 ev gezerdik, ceplerimiz şeker dolar eve gelirdik. Yani böyle kısa süreli gidip el öpme, bayram kutlama şeklinde çok özel şeylerimiz olurdu, ziyaretlerimiz olurdu. İstanbul'da tabii bu komşu varsa, ki Sultanahmet'te komşuluk olmadı ama şimdi Üsküdar'da çok güzel komşuluklar yaşadık. Burada daha çok akraba ilişkileri şeklinde. Babamlar, abimler de gelince haliyle babamın evinde bayram, halen bizim de bayram yemeği çok şeydir. Bizim aile kalabalıktır. Bir araya geliriz. Bayram yemeği birlikte yenir sabahtan kahvaltıda. Sonra da bayramlaşılarak o gün tamamen şeyde geçirilir. O ailenin reisi, büyüğü kimse onun evinde o bayramlaşma geçirilirdi. Aynı şey Sultanahmet'te de vardı. Biz babam sağken Erenköy'e giderdik bayramın birinci günü. Abimler de orada otururdu. Orada hep birlikte bayramlaşırdık. Ancak ikinci günü en önemli bayramlaşmamız rahmetli Nurettin Hoca'nın
bayram yaptığımız bayramlaşma. Bizden önceki nesil Ferruh Bozbeylilerden tut da bütün eski nesil de aynı şeyi yaparmış. Bayramın ikinci günü hocayı ziyaret ederdik. Genelde kalabalık olurdu. Rahmetli hocanın bir annesi vardı üst katta. Annesi çayı yapar, büyük tepsi dolusu kapıya getirir. Nurettin Bey hiçbirimize izin vermezdi. Bizzat kendisi çayını ikram ederdi. Böyle bir insandı, Allah rahmet etsin. Orada tabii güzel sohbetler olurdu. Hatta şöyle bir cuma ziyareti, bayram ziyaretimiz cumaya denk geldi. Hocanın evinden çıktık. O da semtin adını şimdi ihtiyarlık çok fena bir şey. Şatır sokağını hatırlıyorum. Yakın Sultanahmet'e. Sultanahmet'e cuma namazına kalktık gittik hep beraber hoca dahil. Fakat nasıl olduysa o günkü hutbe biz gençlerin pek bir hoşuna gitmedi. Çıktıktan sonra hocanın eve dönerken biz bunu ifade ettik. Hoca çok kızdı. Yok dedi. Camiye hoca hutbesini beğenmedik falan gerekçesiyle ayağınızı kesemezsiniz. Camiye gideceksiniz, orada namaz kılacaksınız, orada huşu içinde o köşedeki bir taş, oradaki bir levha bir şey size öyle ilhamlar verir ki cami terk edilmez. Böyle bir hatıramız oldu yani. Oranın kadim oturanları ya Teşvikiye, Nişantaşı veya Karşı Erenköy başta olmak üzere oraya daha çok Sultanhamam'da ve o dönemlerde Cağaloğlu matbaacıların merkeziydi. Matbaacılar, matbaa sahipleri, kağıt ticareti yapan Niğdeli ağırlıklı olmak üzere veya Sultanhamam'da böyle orta biraz da işte orada yer alacak kadar varlığı olan insanlar daha çok oradaydı. Yani bir de aşağıda tarafında Erol Taş'ın şeyinde biraz esmer vatandaşlarımız otururdu orada. Zaten o zaman vardı, trolleybüsler vardı bizim zamanımızda. Öğrencilik yıllarımızda belli müddet. Ondan sonra otobüs devam etti. Bir de Anadolu yakasında da burada Maldivya treni. Yani işte dedim ya yani yurttan kalkardık, yürüyerek giderdik Yenikapı'ya. Yenikapı'da trene binerdik. O zaman sosyete artistler bile gelir Ataköy plajında denize giderdi. Ataköy plajına veya Florya plajlarına orada birkaç plaj vardı. Hep trenle oralara giderdik. Erdem Yayınları Derya Dağıtım'ın bünyesinde kuruldu. İlk kurulduğunda müstakil bir bürosu yeri yoktu. Ben zaten yöneticisiydim. Fazla elemanımız da yoktu. Kurduğumuz zaman Mustafa Ruhi Şiir'in sağ olsun rica etmiştim. Geldi bizim editörlük ve yöneticiliğimizi yaptı. Daha sonra biz Derya Dağıtım'ın mal sahibi bize haksız yere tahliye davası açtı. Ve biz oradan çıkmak mecburiyetinde kaldık. 86'da Cağaloğlu'nda 4 katlı bir binaya taşındı Derya Dağıtım. O binanın biraz aşağısında ben bir eski han satın almıştım kayınpederin yardımıyla. Biz orayı yıkıp yaptık. Orayı yaptıktan sonra oranın bir katını biz Erdem Yayınları'nın merkezi yaptık. Yani bu tarafta Derya Dağıtım, biraz aşağıda ve halen devam eden, çok memnun olduğum, Cağaloğlu'nda herkesin benim kızım sandığı Ayşe Adaş diye şimdi yeni evlilikten sonraki adıyla bir tane lise mezunu genç kız Erdem Yayınları'nın bürosuna oturduk ve orada ilk defa Erdem Yayınları müstakil bir yer oldu. Ben Derya Dağıtım'ı 1986'da benim yanımda çalışan, hatta hanımı da benim elemanımdı. Yani Derya Dağıtım'dayken genç bir kız lise mezunu yanıma geldi, Sema. Ondan sonra Ender Karvar diye bir de muhasebe müdürüm elemanım oldu. Aşağıya taşındıktan sonra da bu ikisini evlendirdik. Böyle 2 tane evlendirdiğim vardı. Bir de Ayşe de benim yine başka elemanımla evlendi. 2 sene bana ortak oldu 86-88. 88'de devrettik ona. Şu anda Türkiye'nin en büyük firması yaptı Ender. Çok yani iftihar ediyorum. Benim
O da sağ olsun her zaman itiraf eder beni ustası olarak babası yerine koyduğunu. O zaman ben aşağıya taşındım. Aşağıda bir üst katta, çatı katında kendime bir ayrı oda yaptık. Sonra Melike mezun olduktan sonra bir sene öğretmenlik yaptı. Başörtülü problem falan çıkınca da o da bıraktı. Geldi Erdem Yayınları'nın başına Melike ve biz Cağaloğlu yokuşunda bize ait olan hanın ikinci, üçüncü katını Erdem Yayınları, en üst katında da benim oda olmak üzere orada devam ettik faaliyete. Şimdi biz tabii derya dağıtımda her türlü yayın eviyle o yıllarda Cağaloğlu'ndaydı bütün yayın. Hatta daha öncesine gidelim. Milliyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Dünya Gazetesi, Tercüman Gazetesi bunların hepsi Cağaloğlu'ndaydı. Milliyet hemen şimdiki Diyanet Kitabevi'nin olduğu şeyin karşısında İstanbul Reklam vardı meşhur. Onun binasındaydı. Onun yanında Hürriyet Gazetesi vardı. Ve Cağaloğlu'nda gazetelere gelen giden ve çalışanlar itibariyle tam bir kültür merkeziydi Cağaloğlu. Adım adım bunlar şeyden uzaklaştı. Yani önce Hürriyet gitti, sonra Milliyet gitti. Daha sonra Dünya Gazetesi ve yani ve büyük matbaalar oralarda kurulacak bir büyük yerler bulamadı. Matbaacılar sitesi kuruldu. Matbaacılar oraya taşındı ve de bir bakıma tedrici bir şekilde Cağaloğlu yokuşu eski kimliğinden, eski yapısından soyuldu. Halen yani kalan olan eskilerden kalan Remzi ve İnkılap Kitabevleri o da olarak hatta Remzi gitti pardon. Başka bir kitabevi açıldı onun yerine. İnkılap. Kimse kalmadı artık. O yıllarda altın kitapları o caddenin ismini şimdi çıkaramayacağım. İstanbul Erkek Lisesi'nden Mahmut Paşa'ya giden caddede vardı. Yayın evlerinin bir Atlas Yayın Evi vardı. Güven Yayın Evi vardı. Hatta ben ilk başladığım zaman halen kapanmamıştı Türkiye Yayını. Bizim taraftan Sebil Yayın Evi vardı. Ben onun dağıtımını yaptım. Milli Türk Talebe Birliği'nin karşısında İrfan Yayın Evi vardı. İrfan Yayın Evi daha çok İmam Hatiplerin ders kitaplarına basardı ağırlıklı olarak. Yağmur Yayın Evi ilk milliyetçi muhafazakar yayın evidir 60 ihtilalinden. Hatta Nurettin Topçu Bey'in Yarınki Türkiye kitabının da ilk kitabını da o basmıştır. Bir de Beyaz Saray 65'lerden 70'lerden itibaren tedrici olarak gelişti. Beyaz Saray'da Bahar Yayın Evi, Çile Yayın Evi, Enderun Kitabevi hafta sonlarında o küçücük yerde Beyaz Saray'da Ali İhsan Yurt vardı. Çömmez'in yayının başında olan çok ehli sohbet biriydi. O giderdi. Herkes sohbet halkasına katılırdı. Sönmez Neşriyet Milli Türk Talebeliği'nin üstündeki sokaktı. Yani çok canlı, çok diri bir kültür ortamı vardı. Bunlar hep adım adım işte o yıllarda TİMAŞ dahi kurulmamıştı. TÜRDAV diye vakıf vardı. Hekimoğlu İsmail onun başındaydı. Ben onun tek dağıtımını yapardım. Hatta kitapta Osman Okçu, TİMAŞ'ın şimdiki sahibi Hekimoğlu'nun oğlu nasıl bana gelip gidip de mesleği öğrendiğini güzel anlatmıştır. Okursan orada mesela o TİMAŞ kuruldu. TİMAŞ gelirdi bizde. Ben onların tek dağıtımını yapardım bütün Türkiye'de. Yani canlı, cevval bir şey vardı. Yayıncılık faaliyeti vardı o dönemlerde. Hepsi kendine göre farklı. Yani genellikle Beyaz Saray zaten müstakil bir handı. Ayrı ayrı küçük odalar veya biraz yayın evi büyükse işte biraz daha büyük odalar şeklinde. Ama diğerleri bir hanın bir katında, bir odasında öyle kendine ait müstakil yerleri olan fazla yayıncılık. Zaten yayıncılık cemaatlere yaslanan, potansiyel müşterisi olan yayın evleri hariç çok para kazanan ve kendine çok mülk edinecek yerler değildi. Yani diyelim Sebil Yayın Evi veya Yeni Asya Yayınları, hatta
Ötken Yayınları, İrfan Yayınları bunlar anda dağıtım. Mesela ülkücü camianın sosyal potansiyeline dayanırdı. Bunlar onları diri tutmaya yetiyordu. Bizim gibi birçok yayın evi de hiçbir cemaate, hiçbir çevreye mensup değil, müstakil. Daha zor şartlarda bu işi götürürdük. İşte ilk yayıncılardan biri İsmail Dayı mesela, Yağmur Yayınevi. O da öyle. Sebil Yayınevi'nin de kendine göre rahmetlinin özel bir şeydi, çevresi vardı. O yüzden de belli bir yerde Beyaz Saray hariç yayın evlerinin toplandığı yerler yok. Hanların bir katı, bir odası durumuna göre veyahut da dükkansa, kitap satışı da yapıyorsa diyelim Alioğlu Yayın Evi gibi kitap evi şeklinde çalışır ama yayıncılık yapardı. Yani öyle hanı hamamı, müstakil yerleri olan yayıncı pek yoktu. Bir Sönmez'im vardı. Sönmez de zaten yayıncılığı dondurmuştu. Daha sonra yayıncılığı tamamen bıraktı. Mesela Sebil Yayınevi, adını söylesene ya, iyi bildiğim yazar, meşhur. Nasıl hiç unutmam mümkün olmayan bir isim ama şimdi şey edemiyorum. Vilayet Han'daydı mesela onun yeri. Yağmur Yayınevi'nin şimdi Balkan lokantası var Sirkeci'den yukarı çıkarken. Sağda Nurlu Merkez Han, onun ilk birinci katındaydı. Hatırlayabildik kadarıyla söyleyeyim. Diğerleri Çatalçeşme sokakta çok vardı. Huzur Yayınevi vardı orada. Başka şimdi mesela orada. Cevat'ın yayını, Pınar Yayınevi şimdi orada. Sonra oradaki Defne Han'dı zannederim. Onun ikinci kasında Ömer Ziya Belviranlı'nın yayın evi vardı. Yani hep böyle dağınık, müstakil yerler değildi yani. Tabii şimdi aşağı yukarı biz dergah, eski değil de benim dergah kitapçılığı açtığım yıllarda Kanaat Yayın Evi vardı, Musevi'ydi. İnkılap Kitabevi Ermeniydi. Karşıda Kültür Kitabevi, o da Musevi'ydi. Hemen üstümüzde Remzi Kitabevi Azeri idi. Ama biz mesela ilk orayı açtık, şöyle bir espri yaptık. Bayramlarda yarım kilo Hacı Bekir lokumu dağıtırdık komşularımıza. Kanaat Kitabevi Sayı çok beyefendi bir adamdı. Bir gün geldi, bize teşekkür etti. Gözlerim dedi ya, burada böyle bir komşuluk ilişkisi ilk defa siz yaptınız diye. Çok etkilenmişti adam bizim o faaliyetimizden dolayı. İlk aklıma gelenler bunlar. Daha başka da belki vardı ama benim hemen yani 74'te geldiğimde olan şeyler bunlardı. Şimdi zaten sol yayınlar, diyelim altın kitaplar piyasaya her türlü kitap yapardı. Yani batıcı layık çizgide ama solculuk ve ideolojik tercihi yoktu. Remzi Kitabevi de orta sol kesime hitap ederdi ama doğrudan doğruya böyle bir ideolojik veya militan demeyeyim de aktif, inkılapsa her türlü yayını yapan bir yayın eviydi. Yani Türkiye'nin en büyük yayın evi bence odur. Yani ta harf inkılabından itibaren gelmiş. Aile olarak işte Ermeni kökenli dediğim gibi tefsirinden tut, mealinden tut, romanlar, Kerime Nadir'in meşhur romanlarından tut, en çok her türlü ihtiyaç kitabı, yemek kitabı, trafik kitabından her şeyi yayınlayan İnkılap, halen de devam eden o. Halen yani 3. nesil olarak İnkılap Kitabevi halen devam ediyor olarak. Cem Yayınları yeni kurmuştu, çok güzel yapardı romanlar. Aklıma geldikçe yine söylerim. Hemen hemen ben derya dağıtımda da hepsiyle çalışırdım yani olarak. Altın kitaplardan da çok iş yapmışızdır. Yani dağıtım yapmışızdır. O çok uzun sürmedi. Aşağı yukarı 80'den sonraki o sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra, çünkü 80'den 85 arası adeta ölü idi kitap, yayıncılık, her şey. Yani 12 Eylül sildi süpürdü kültür faaliyetlerimizi. Daha önce gençler bir fikir ve düşünce mücadelesi verirken
80 ihtilali ve ondan sonraki müfredat, ondan sonraki uygulamalar gençleri fikirden, düşünceden ve millet dava uğruna faaliyetten uzaklaştırdı. Biraz daha fertçi, biraz ya şey oldu. 90'dan itibaren olan gelişmelerde ise bu sefer yayın evleri de Cağaloğlu'ndan uzaklaşmaya başladı. Şey bile orada yer aldı. Ötüken mesela taşındı. Ötüken mesela Nur Osmaniye Caddesi'nde Minnetoğlu kitabı vardı. Onun yanındaki handaydı. Taksim'e taşındı. İşte Can Yayınları Taksim'e taşındı. Birçok kitap evi sol ve batıcı laik çizgideki şeyler bu sefer yer olarak Taksim'i ve İstanbul Cağaloğlu dışına taşındı. Arkasından bizim taraftan da öyle. Yani halen bir tek işte Timaş orada şu anda. Dağıtımcı olarak bir tek dağıtımcı kaldı orada. Kimse kalmadı. Yani 90'dan başlayarak bugüne kadar adeta Cağaloğlu soyuldu yani. Bir defa İstanbul'un gelişim çizgisi, sosyal potansiyelin yer değiştirmesi, bütün bunlar mesela Kadıköy başlı başına merkez oldu. Düşünün, Sahaflar Çarşısı Beyazıt'ta, üniversitenin dibinde, ama Kadıköy'de kaç tane sahaflar ve Sahaflar Çarşısı oluştu. Şu anda batıcı laik Halk Parti çizgisindeki sosyal yapı tamamen Kadıköy'e oldu. Şimdi Üsküdar'da milliyetçi, muhafazakar bir sosyal potansiyel gelişiyor. Bunlar hep tesir ediyor. Bak Kırköy zaten başından beri kendi başına bir merkezdi. Taksim aynı şekilde. Yani bu şehrin büyümesi ve bu sosyal çevrelerin şekil değiştirmesine paralel bütün bu işler. Demin anlattık ya, artık Sultanhamam eski merkez imalat halerinin olduğu yer olmaktan uzaklaştı. Sultanahmet yine devam ediyor ama eski özelliklerinde değil. Bütün imalathaneler oradaydı. Bütün toptancılar oradaydı. Şimdi bu aynı değişim çizgisi yayıncılığa da tabii sirayet etti. Beyaz Saray sahibi tahliye etti, biliyorsun. Yümni İş Merkezi diye bir yer kuruldu. Oraya taşındı. Yani hep bunun gibi. Şimdi bu 3 önemli ihtilal var. 2 tanesi tam tersi yayıncılık ve sonuçları itibariyle, yani yapanlar açısından değil, okuma kültürüne yaradı. Birisi de tam tersi yayıncılık ve okuma kültürünü sildi. Sırayla başlarsak 27 Mayıs ihtilalinde tabii Demokrat Parti ve onun paralelinde milliyetçi, muhafazakar, dini çevreler büyük zulüm gördü. Buna karşılık batıcı, laik, solcu, Halk Partili çevreler ise alkışladı ve öyle bir çizgi. Sonra 61 Anayasası geldi, büyük bir hürriyet ve özgürlükler verdi. Onun çizgisinde bilhassa solcular başta olmak üzere geniş çapta bir yayın faaliyeti ve okuma kültür faaliyeti oldu. Zaten milliyetçi sağ çevrede zaten 64'ten 65'ten sonra başladı. İşte Ötüken Yayın Evi 1964'te kuruldu. Bir tek Yağmur Yayın Evi, Kadir Müsüloğlu'nun Sebili vardı. Yağmur Yayın Evi vardı. Beyaz Saray 65'ten sonra başlayıp işte hızla gelişmeye başladı. Yani 60 ihtilali fikir doğurdu, mücadelesini, ideolojik fikir mücadelesini. Şimdi ise 70 ihtilalinden sonra ise büyük tevkifatlar oldu. Ülkücüler, solcular hep beraber tevkif edildi. Geride kalanlar, mesela ülkücülerin yoğun ve sıkı okuması ülke ocaklarının bu 71'den sonra oldu. Ülke ocaklarında büyük seminerler verildi. Ve Emine Işınsu'nun kitapları, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun romanları, İrfan Yayın Evi, Töre Yayın Evi, bütün bunlar o yıllarda çok ciddi işte anda dağıtım aynı şekilde. Ve o Rahşan affı denen af gelinceye kadar içeridekiler tamam sıkıntıda ama dışarıda büyük bir okuma ve kültür faaliyeti oldu.
Rahşan affı oldu. 77'den sonra ise 65-70 arasındaki fikir kavgası yerini kavgaya ve silahlı mücadeleye kadar taşıdı. Öyle ki 78, 79, 80'lerde bugün kaç kişi öldü diye merak içinde kaldık. Hele ben o yıllarda bir işletme iktisadi enstitüsüne devam ettim. Akla ziyan gece bölümü o gün mesela diyelim 5 kişi veya 3 kişi 10 kişi ölmüş. Geceleri hiçbir yerde emniyet yok. Evim Erenköy'de gidip İstanbul Üniversitesi'nde o şeye devam ediyorum. İşletme İktisadi Enstitüsü'ne. Gece dönüyorum. Umumi vasıtalarla trenle. Fakat bir gün ilk biraz da böyle artık vurdum durmazlığımdan mı, kahramanlığımdan mı bilmem. Arkadaşlar arabayla götürüyor. Beni Kızıl Toprak İstasyonu'na bıraktılar. Yağmurlu, soğuk bir gün. İrkildiğimi hissediyorum. Yani gece 11 falan. Bir de evdekileri düşünün. Böyle yıllar yaşadık. Daha kitapçılıkla ilgili önemli bir şey. Türkiye genelinde bu sefer solcular veya ülkücüler hangi semtte, diyelim Antep'te herhangi bir semtteler, oradaki sağcı ve milliyetçi dini yayınları basıyor. Hayat hakkı tanımıyor. Çok sevdiğim, Allah rahmet etsin, İrfan Kitabevi vardı, Gazze'de. Öyle şehit oldu. Tam tersi ülkücülerde öbürlerine ve ilk kurulduğumuz zaman Derya Dağıtım'da 1500 adet kitap ben sevk ederdim, yarısı ödemeli. Şimdi yayınlar 500'e indi, 1000'e indi. 5000 basılan kitap ve 3000'ini en azından ilk 2-3 ayında satardık. Bu sefer kitap evleri bize kitap istemeden göndermeyin dediler. 79 sonu 80'de adeta kurudu. Yani dağıtım, bizim 2 dağıtım arabamız vardı. Anadolu'nun her şeyine fiilen servis yapardık. Hatta ben hiç unutmuyorum, bu Baykal'ın bakan olduğu zaman öyle büyük bir mazot kıtlığı oldu ki dağıtım arabasıyla ben gitmişim Mardin'e, mazotumuz bitmiş. Halen tanımadığım o adama Allah razı olsun bir tane benzin istasyonuna girdik. Adam bizi mazot verdi, yetmiyormuş. Dedi ki evladım, dedi, benden de yaşlı, bir tenekede alın. Siz İstanbul'dan geliyorsunuz, bulamazsınız. Oradan hemen bize Diyarbakır'a geçtik. Dediler ki gece sakın burada kalmayın, İstanbul plakalı. Anda hiç giremiyor. Oradan Elazığ'a geçtik. Yani böyle ortamlardan geldik. Ve mesela ona rağmen biz 78 mi tam hatırlamıyorum. O büyük kamyonu 3,5 tonluk kamyonu 7 ton yükledik. Mersin'den başladı araba servis yapmaya ve ölü ay sayılır. Kültür kitapçılığında 5. ay. Ben uçakla gittim, Adana'da katıldım. Bütün onları sattığımız gibi 35 koli daha yeni mal istedik. Yani böyle bir satış ortamında idik 80 öncesi. Ama maalesef 80'den sonra evler basıldı, kitaplar toplatıldı. Bizim teknik üniversiteler dalga geçer. Mukavemet diye bir dersimiz var. Çocukların evini basmışlar. Mukavemeti görünce onu da almışlar. Halbuki ders kitabı o. Ve korkanların çoğu kitaplarını sakladı. Hatta derdim ya bizim evi bassalar acaba beni ne diye yakalayacaklar? Che Guevara'nın günlüğü, Mao'nun kitabı var, Marx'ın kitabı var. Tefsirler, ayetler, risaleler, benim evimde her şey var. Şimdi bunu acaba beni sağcı mı solcu mu diye ama bize öyle bir baskın olmadı. Ben de çöp atmadım, bir şey etmedim ama topladım, bir müddet odunluğa koli içinde koydum. Yani böyle günler yaşadık. Dolayısıyla ihtilallerden 3. ihtilal kültüre, fikre ve düşünceye vurulmuş bir şey. En önemlisi genç insanları doğradılar. Yani Kenan Evren bir sağdan bir soldan bilmem denge olsun diye yakaladık. 17 yaşındaki çocuğun yaşını büyütüp idam ettiler. Yani bunların içinde en gaddar, en zalim olanı bu 12 Eylül'dür yani. Ve ancak 95'ten itibaren başladı. Hatta ben başka bir anımı çok anlatıyorum. Dağıtım firması olarak
Konya'ya da giriyor. Konya'da yeni bir firma kullanıyor. Adı da Mustafa sahibi. Tonton Dağıtım. Ben de Yayıncılar Yönetim Kurulu üyesiyim. Topyekun onun açılışına gittik. Halil Ürün de oranın belediye başkanı, benim sınıf arkadaşım, yakın arkadaşım. Onu da davet ettim. Hatta kitapta resmi vardır o toplantının. İlk defa orada ben kitabın silahla beraber suç aleti sayılmasının büyük bir hata olduğunu, bunun ortadan, ben onu söyledikten sonra solcular yazmaya başladılar ancak. Ve o güne kadar haberlerde şu var. İşte falanın evi basıldı. İşte kitap, silah bulundu. Broşürler bulundu. Şu kadar da kitap bulundu. Yani bu sefer ne oldu? Toplum 5 sene, 10 sene kitaba el süremez oldu. Yani 90'dan itibaren yeniden okuma başladı. 90'dan itibaren her şey sıfırdan yeniden başlandı. O yüzden 12 Eylül'ün bizim kitap ve kültür bakımından bize büyük zulüm etmiştir yani. Şöyle söyleyeyim, ta evvelinden başlayayım. Yani ne zaman bu evvel? 1962'de ilk defa bir delikanlı olarak İstanbul'a geldiğim zaman otellerin olduğu o bölgede Nuri Osmaniye Caddesi'nde aynı zamanda Sultanhamam, Sirkeci, Kapalı Çarşı'ya kadar marpucular dahil her merkezler mal aldığını söylemiştim. Ambarlar da orada. Nakliye ambarlarının hepsi Ebu Suud Caddesi'ndeydi. Yani şeyden alınan, bu merkezlerden alınan koliler, çuvallar, her neye konmuşsa sandıklar hep oradan yüklenirdi ve orası çok diri, canlı, sıkı bir yerdi. Yani hem lokantalar orada, oteller orada. O yıllarda öyleydi. Daha sonraki yıllarda buradaki ambarlar oradan kaldırıldı, Topkapı dışına gönderildi. Orada yine zaten tarihi eserler vardı. Bir de vilayet tabii kadim yerlerden birisi. Eski Babıhaline. Yani divanın yapıldığı, toplandığı yer, vezir vükalanın olduğu bölge. Yine bu bölge. Oradan çıkıyorsun, İran Konsolosluğu hemen Cağaloğlu'nda işte Hocapaşa Camisi. Onun da hikayesi var biliyordum ama şimdi ihtiyarlık tam hatırlayamıyorum. Onun için mazur görün, onu pek anlatamayacağım. Tabii ben orada olduğum sürelerde Hocapaşa'ya çok cuma namazı başta olmak üzere gider gelirdik. Oradan daha yukarı Cağaloğlu'ndan çıktığın zaman ta işte Nuri Osmaniye Camisi'nden tut, Kapalı Çarşı. Alttan Mahmut Paşa'dan yukarı yine çıkıyorsun, Kapalı Çarşı'ya çıkıyorsun. Şimdi Mahmut Paşa ve Mahmut Paşa'ya açılan bütün sokaklar hep hanlar var ve o hanlarda da hep imalathaneler ve toptancılar var. Bütün oralarda üretilen mallar Anadolu'ya sevk ediliyor ve bu sözünü ettiğim ambarlar vasıtasıyla, yani biraz önceki konuşmamızda ifade ettiğim gibi İstanbul geliştikçe, İstanbul göç aldıkça, düşünün ki benim geldiğim yıl 1962'de 1.200.000 nüfuslu bir şehir. Bugün kayıtlı nüfus 16-17 milyon ama her gün gelip gidenlerle hiç 20 milyonun altına düşmeyen bir şehir. Bu gelişim çizgisinde bütün bu yerleşim yerleri de hep değişime uğradı. Aslında çok iyi karar aldılar. Mesela Tahtakale, o civarda çok güzel hanlar var. Keşke belediye bu hanları da restore edip yeni değişik kullanıma verse apayrı bir merkez olacak. Biraz önce de belki ifade ettim. Cağaloğlu başta olmak üzere bu konuda büyük bir ihmal var. Yani buranın yeni baştan tanzim edilmesi gerekiyor. Çünkü kadim Osmanlı'nın kalbinin attığı bir yer zaten. Şimdi o tarihi hanların hepsini hem ben isim belki tam hatırlayamam hem ama Ebu Suud Caddesi'nde hangi handı? Biz mesela oraya malları gönderirdik de orada ambalaj yaptırıp böyle sevk ederdik. Zaten Sultanhamam,
bunları saymaya gerek görmüyorum. Hani en başta temel yerler Sultanahmet Camii, Ayasofya, aynı şekilde Arkeoloji Müzesi aşağıda, Topkapı başına bir tarihi mekan. Halen insanların rahat içinde gezip dinlenebileceği bir yer. Sultanahmet Meydanı eski sağ tarafta Türk İslam Eserleri Müzesi aynı şekilde devam ediyor. Firuze Ağa Camii yine hemen onun yanında yavrusu gibi. Yani Sultanahmet'in yanında Firuze Ağa Camii sanki yeni doğmuş çocuğu gibi. Öyle bir görünüm veriyor. Dolayısıyla tarihi mekanları saymak burada çok zor. Yani hani benim de şu anda bir hazırlık yaparak gelmediğim için her şey aklıma gelmeyebilir. Orada benim çok şeyim vardır, hatıralarım vardır. Ben Rüstem Paşa yurdunda kalırken banyo yapmak için Cağaloğlu Hamamı'na, yeni açılmıştı daha, Cağaloğlu Hamamı'na giderdim. Ve bizim Erzurum'da da bizim çocukluk yıllarımızda apartman yoktu. Evlerde gusül almak, boy abdesti almak için kerhiz derdik. Onlar da yıkanırdı. Ama gerçek temizlik için hep hamamlara gidilirdi. Yani bizim geleneğimizde hamamda yıkanmak çok vardı. Cağaloğlu Hamamı'na da çok giderdim ben o şekilde. Çok tabii tarihi bir yer, çok güzel bir yer. Gerçi şimdilerde galiba turistlerin daha çok girip geldiği bir yer. Tabii hamam olarak çok bir tarihi güzel bir hamamdır orası. Bu lonca grubu şu, ben Cağaloğlu'nda derya dağıtımı aldığım Nuri Osmaniye Caddesi'nin hemen alt katında, orası 2 katlı, Bodrum'da 400 metrekarelik yer, Serhat Dağıtım vardı. O da benden daha büyük, daha iyi bir dağıtım firmasıdır. Sahibiyle biz dostluk. Recai Akbul ve kardeşi Cahit. Şimdi onların yazarları vardı. Ders kitabı yayınları yapıyorlardı. O yazarlarla bunlar ayda bir içkili bir lokanta diye gidip muhabbet ediyorlar. Sayıları da çok değil. Cağaloğlu'nda başka birkaç yayıncıyla beraber. Onlardan Cahit kardeşi Recai'nin, ya demiş işte Bekir'i de alalım. Diğerleri itiraz etmişler. Demiş ki ya Bekir'in ne işi var? O içki içmez. Bir şey etmez bizim aramızda. Yok demiş Cahit. O çok ehli muhabbettir. O da gelelim. Bana da davetiye çıkardılar. İlk davetiye gelen davet ettiler de masaya yumruk varacakmış. Bir sonraki yemek benden diyecekmiş. Neyse ben aynı şeyi yaptım. Ve ayda bir böyle bir Yeni Kapı değil, şu meşhur yemek yeri var ya, bak o kadar iyi bilinen yer, öbür lokantayı da hasip, ayda bir lokantaya gidip yemek yenir, hoş sohbetler yapılır. Siyaset konuşulmaz. Ben o zaman siyasette uğraştığım halde, iş konuşulmaz, muhabbet edilir, fıkra anlatılır, 3-4 saat birlikte hoş vakit geçirilir. Fakat bu lonca grubundan da fazla adam almayız. Yani nerede çokluk ilkesine göre 10-11 kişi en fazla. Kimler vardı? Mesela rahmetli oldu, Arıtaş Yayınları sahibi. Çetin Tüzüner vardı, Yayıncılar Birliği Başkanı. O da rahmetli oldu. Muhsin Çetin vardı. O da aynı şekilde, yani çok insan kaybettik. Onun dışında İsmet Özoğuz vardı. Asıl buranın kurucusu, şefi. Yani bir şef tarafından yönetilir ama adı konulmamış, reye konulmamış ama şefimiz de o. O organize ederdi. O telefon açardı. Nerede, ne zaman yemeğe gideceğiz, ne zaman birlikte olacağız diye. Ve o halen sürüyor. O rahmetlilerden sonra yeni gençler, işte benim bu derya dağıtımı devrettiğim Ender Kar var, şimdi geliyor. Helvacıoğlu vardı. Mehmet Helvacıoğlu çok küçüktür bizden ama ona rağmen yaşına rağmen bizim eski toplantılarımıza da katılırdı. Şimdi Mustafa Nemutlu diye başka bir firma sahibi var.
Onlar da katıldı. Şu anda halen devam ediyor. Yine ayda bir ama bir ara çok ara verildi. Sonra Turan Özüdürü Yapay Yayınları'nın kurucu sahibi, o da rahmetli oldu. Bizim İsmet Özoğuz rahmetli olunca şefliği o aldı. O organize ediyordu. Yani birisi organize ederek ancak toplanabiliyoruz. Onu da yakında kaybettik. Artık bundan sonra devam eder mi bilmiyorum yani. Ama onun dışında başka bir grubumuz daha var. O da Cağaloğlu grubu adına. O da bizim Ender Karvar'ın organize ettiği. Bunda daha önce Derya'da da benim yanımda çalışan çocuklar, İbrahim Hoca diye başka bir firma sahibi. Onun da kitapta fotoğrafı vardır. O da 8-10 kişi. O da arada bir daha çok Ender'in davetiyle, onun da Durusu Park'ta bir yazlık güzel yeri var. Orada buluşuyoruz. Hatta geçen de bir davet etti ama şartlar müsaitti. Buluşamadık. Ben de oraya katılıyorum. Yani onlar daha genç nesil yani. İçlerinin en yaşlısı benden sözünü ettiğim İbrahim Hoca. Hayır, şimdi tersini konuşacağız. Nedir tersi? Ben Cağaloğlu'nu tanıdığım 1962'den itibaren orası zaten oteller merkeziydi. Fakat İstanbul gelişince çevre oteller arttı. Ve orası artık birinci sınıf, hatta ikinci sınıf oteller bir iki tane kaldı. Oteller halen var. Onlar bir kısmı yeniden yıkılıp yapıldı veya restore edildi. Ama artık oteller oranın dışında Laleli'den tut, Taksim'den tut başka yerlere çok taşındı. Ama oranın kadim otelleri halen devam ediyor. Bir kısmı eskimiş olmakla beraber halen, ama bir kısmı da tamamen yapılıp, yalnız zaten iki caddedir, iki dik açılan iki sokaktır. Orası halen aynen devam ediyor. Onu biraz önce söyledim ya, Batıcı laik sol yayın yapanların büyük bir kısmı Taksim'e, Beyoğlu'na, o taraflara gittiler. Orada kitap evleri açıldı. Beyaz Saray Ümni'ye taşındı. Mesela bizim gibi birkaç yayın evi de Üsküdar ve bu bölgeye, öbür bir Batıcı laik sol yayın evleri bir kısmı Kadıköy'e gitti ve Cağaloğlu boşaldı. Yani biraz evvel aslında aynı konuyu biraz daha anlatmıştık size. Şimdi şöyle, Erzurum yayını söylediğim gibi 83'te planlandı, 84'te faaliyete geçti. Sonra biz derya dağıtımı devredince, derya dağıtımın biraz altındaki bir kendi hayatımıza tanıştık. Ayşe Hanım'dan sonra kızım, daha sonra da çocuklar da ilgilendi. Ve Cağaloğlu'nda 1996'ya kadar biz oraya devam ettik. Sonra üretim satış kısmı İkitelli'ye taşındı. Bizim çocuk kitabı yayıncılığı diğer yayınlardan farklıdır. Herhangi bir roman, hikaye, şiir yayınlamak çok kolaydır. Şair veya yazar bir dosya getirir, siz onu editöre verirsiniz, elden geçirirsiniz, matbaaya verirsiniz, ciltletir, kitap yaparsınız. Halbuki öyle değil. Çocuk kitabı tam bir organizasyon işi. Bir defa çocuk yayıncılığı yaş grubuna göre farklı dil, farklı görsel ister ve farklı tasarım ister. Dolayısıyla birinci sınıf bir tasarımcı, ressam ve tasarımcımız olacak. Birinci sınıf bir editörünüz olacak. Dil uzmanları. Mesela bizim Erdem Yayınları'nda Boğaziçi ve birçok mezun 10 kişi çalışıyor. Sadece bir yayın evinde, bu yayın hazırlık kısmında. Birinci sınıf mesela Reha Yalnızcık gibi daha birçok yayıncı, ressamda çalıştım ben. Bunlar görseli Ayşe bizim sağ olsun tasarım konusunda çok yetkin, kurslara gitti, kendini geliştirdi. Bu hazırlık safhası için güzel bir yer icap ediyor. Üsküdar'da bizim yayın hazırlık kısmımız devam ediyor. Üsküdar'da devam ediyor. Şimdi eskisi gibi değil. Dijital, yani önce offset baskı geldi, kurşundan kurtulduk. Şimdi dijital sistem geldi. O hazırlık kısmından
Şimdi bir ufak alete sığdırıyorlar, matbaaya gönderiyorlar. O işte alete sığdırılma işi Üsküdar'da yapılıyor. Orada devam ediyor. En sonda 25 Temmuz'du yanılmıyorsam. Oğlum Erdem Yayınları'nın başındaki Yunus oğlumuz Sedir Kitap Kahve diye çok güzel bir yer açtı. Hakikaten güzel bir yer. 3 katlı, siz gittiniz gördünüz. Kahve kısmında yer bulunmuyor. Daha yeni olduğu halde 25-32 gençler geliyor. Efendim çalışıyor, okuyor şey. İnşallah ileride daha da gelişerek devam eder. Şimdi Fatih olmaktan çıktı. Şu anda bana sordukları zaman diyorum ki gerçek İstanbul Eyüp Sultan bile değil. Bir tek Üsküdar kaldı. Bir defa Üsküdar'da benim oturduğum evden 10 dakika içinde 10 tane camiye gidebiliyorum. Her sokağında cami. Bir de zaten ilk İstanbul Üsküdar'dır biliyorsun Fetih'ten evvel. Aziz Mahmut Hüdayi'sinden tut, çok burada merkezi şeyler var. Son belediye başkanı da ayrıca İstanbul'u insana göre dizayn ediyor. 4 tane 5 tane nev mekan kuruldu. Düşünün ki sahildeki eski nikah dairesi, koskoca yer, neredeyse 1000 metrekare. Orada alt salonunda geceleri kalan çocuklara çorba bile ikram ediyor. 24 saat açık. Sayısını bilmiyorum ama tahmini söyleyeyim ama yanlış olabilir. 40 bin, 50 binlik olağanüstü bir kütüphane var. Aynı şey de var. Altunizade Kültür Merkezi'nde zaten ilk ora kurulmuştu. Şimdi 4 tane oldu, daha da devam ediyor. Dolayısıyla şu anda rahat yaşanabilecek İstanbul'da 1 numaralı yer Üsküdar. O manada bir de bana da Allah lütfetti. Benim becerimden değil, tamamen Allah'ın bir lütfu olarak öngörümde manzaralı bir yerde oturuyorum. Trafik bile yok. Yani nasıl ben oradan bir başka yere taşınırım? Şimdi Fatih'teyinse yabancılar dahil Anadolu göçten dolayı klasik özelliğini maalesef kaybetti. Şimdi meslek kısmını değil, benim için kitapta yazdım, son cümlem şuydu. 13 yıllık dava için vakfedilmiş hayatım benim için bir cennet beratı olarak boynumda taşıyacağım inşallah. Benim için asıl mana ifade eden Hareket dergisi, Hareket yayınları, Nurettin Bey'in fikir ve düşüncelerini yaymak ve geliştirmek, insan yetiştirmek, yarınki Türkiye'yi kuracak inancı, imanç sahibi dava erleri yetiştirmek için hayatımı verdiğim 13 yıl benim için çok şey ifade ediyor. İkincisi de yaptığım meslek zenginleştirmedi. Ama kimseye muhtaç etmedi. Ama manevi tadı çok yüksek olan bir meslek. Bu manada yayıncılık ancak bu işe gönül koymuş insanların işi. Yalnız son yıllarda başka bir sıkıntı da demeyeyim. Belki başka insanlar için, kitap sevenler için ama şimdi büyük sermaye sahipleri sosyal sorumluluk projesi olarak işe girdi. Kimler? İş Bankası, ondan sonra Yapı Kredi Bankası, ondan sonra şimdi KETEB'e girdi. Bunlar büyük sermaye sahibiyle bu işe gönül koymuş orta ve küçük yayıncıların elinden birçok kitapları alıyorlar. Bu çok büyük yayın evleri açısından büyük bir sıkıntı doğuruyor. Buna bir çözüm de maalesef kapitalist sistem bu. Şey edemiyorsun. Yani Kemal Tahir gibi benim zevkle okuduğum, herkese tavsiye ettiğim yazarın kitapları ki Kemal Tahir sağcı, milliyetçi değil ama yurtsever bir adamdır. Son tahlilde Marksist eğitimi en iyi bilen biz Marksizmin eleştirisini de ondan olan toplantılarımızda sağlıklı bir şekilde öğrenmişizdir. Çünkü sağcı yazarların çoğu hep reddetme, kızma, öteleştirme şeklinde yazarlar. Gerçek tahlili biz ondan, mesela onu KETEB'e aldı. Ben şaşırdım. Yani bir sağcı, milliyetçi
bir yayın evinin Kemal Tahir'i Türkiye bu noktaya geldi. Bu noktada maalesef yayıncılığımız ciddi sıkıntılar taşıyor.